Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün sabrın ve teslimiyetin en güzel örneklerinden biri olan Hazreti Eyyub'un kıssasını ele alacağız. Bolluk ve refah içinde yaşarken bir anda malını, evlatlarını ve sağlığını kaybeden Hazreti Eyyub, zorluklar karşısında asla isyan etmemiş, Allah'a olan bağlılığını ve sabrını korumuştur. Peki bu büyük peygamberin yaşadığı sınavlardan nasıl dersler çıkarabiliriz? Gelin Hazreti Eyyub'un ibret dolu hayatına birlikte göz atalım. Hazreti Eyyub ile ilgili olarak tefsir ve kısası Enbiya kitaplarında çeşitli rivayetler yer almaktadır. Onun uzun boylu, gür saçlı ve heybetli bir kişi olduğunu nakleden bu kaynaklar Şam bölgesinde yaşadığını, çok geniş bir araziye sahip bulunduğunu, bu arazisinde 500 çift öküzü, 500 kölesi, 500 eşeği, çok sayıda deve, sığır ve atı olduğunu kaydederler. Rivayete göre Hazreti Eyyub, baba tarafından Hazreti İshak'ın, anne tarafından Hazreti Lut'un soyundandır. Hanımı ise Hazreti Yusuf'un torunu Rahime'dir. Eyyub aleyhisselam, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve İsa aleyhisselam gibi Allah'ın vahyine mazhar olmuş, peygamberlik göreviyle şereflendirilmişti. Eyyub aleyhisselam, fakirlere, yetimlere ve dullara karşı merhametliydi. Misafirleri ağırlar, sahip olduğu nimetlere şükür olarak ihtiyaç sahiplerine yardım ederdi. Misafirsiz gecelememeye özen gösterir, açları doyurmadan yemek yemez, yoksulları giydirmeden kendisi giyinmezdi. Özellikle dulların ihtiyaçlarını karşılamaya büyük önem verirdi. Ona ikisi kendi ülkesinden, biri de Yemenli olmak üzere 3 kişi iman etmişti. Ömrünün başlangıcında zengin, ortasında fakir ve gariptir. Sonunda ise şükrü ve darbı mesel haline gelen sabrının neticesinde tekrar ihsanı ilahiye nail olmuştur. Allah onun sabırdaki tahammülünü şu şekilde sena eder: gerçekten biz Eyyub'u sabırlı bulmuştuk. O ne iyi kuldu, daima Allah'a yönelirdi. Eyyub aleyhisselam Şam civarında yaşayan insanlara peygamber olmuştur. Peygamberliği Kur'an'da şöyle bildirilir: Habibim, biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik ve nitekim İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, Esbat'a, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik. Eyyub aleyhisselamın mal mülk zenginliği, evlatları ve nail olduğu bütün nimetler imtihan olarak birer birer elinden alındı. Ardından ağır bir hastalığa yakalandı. Ancak Hakk'a tevekkül ve teslimiyetiyle bedenine, malına ve evladına gelen musibetlere karşı büyük bir sabır göstererek ilahi takdire razı oldu. Onun dillere destan olan sabır ve teslimiyeti bir ibret numunesi olarak insanlık tarihine geçti. Başına gelen her türlü musibet imtihanına şeytan sebep kılınmıştır. Ondaki fazileti hazmedemeyen şeytan, insan kılığına girerek halk arasında "Bu kadar nimet ve bolluk içinde kulluk yapmak kolaydır. Eyyub, bir de darlık ve bela anındayken görmeli," diyor ve devamlı olarak onun itibarını zedelemek istiyordu. Bunun üzerine Allah, Eyyub aleyhisselamın kendisine olan tevekkül ve teslimiyetini göstermek için bu sevgili peygamberine çeşitli musibetler verdi. Cenab-ı Hak, Eyyub aleyhisselamı imtihan etmeyi murat edince ilk olarak mallarını elinden aldı. Bir sel ile koyunlarını, bir rüzgar ile de ekinlerini mahvetti. Şeytan, çoban kılığına girerek hemen Hazreti Eyyub'e koştu. Eline geçen fırsatı değerlendirecekti. Ağlaya ağlaya olup biteni ona haber verdi. "Ey Eyyub, büyük bir felaket oldu. Allah senin bütün mal ve mülkünü telef etti," dedi. Hazreti Eyyub, bu haber karşısında telaşlanmadan, büyük bir tevekkül ve sükûnet içinde Rabbine hamd etti ve insan kılığına girmiş bulunan şeytana, "Mal ve mülkü bana Rabbim vermişti, şimdi de aldı. Yegane sahip odur, dilerse verir, dilerse alır," dedi. Daha sonra Eyyub aleyhisselamın ders okumakta olan çocukları bir zelzele ile vefat etti. Şeytan bu sefer de feryat ederek Hazreti Eyyub'ün yanına geldi. Onu isyan ettirmek için gözlerinden seller gibi yaşlar döküp, "Ey Eyyub, Allah evini bir zelzeleyle yıktı. Bütün çocuklarını elinden aldı.
Onların canhıraş feryatları dayanılacak gibi değildi. Sen hala duruyor musun? Dedi ve hadiseyi o kadar acıklı bir şekilde nakletti ki Hazreti Eyüp ün gözlerinden yaş geldi. Ancak bu imtihan karşısında da büyük bir sabır göstererek ilahi tecelliye rıza gösterdi. Maksadına yine ulaşamayan şeytan öfkeden kudurdu. Yine bir şeyler demek üzere idi ki Hazreti Eyüp, "Ey melun, sen iblissin ve beni Rabbime karşı isyana teşvik etmek istiyorsun. Bilesin ki evlatlarım birer emanetti. Sahibi geri aldı. Veren o, alan o. Niçin incineyim? Ben her ahvalde Rabbime hamd eden bir kulum" dedi. Allah Eyüp aleyhisselama son olarak bir hastalık verdi. Hastalığı o derece arttı ki hiç kimse yanına uğramaz oldu. Yalnız şefkat timsali hanımı Rahime Hatun eşsiz bir sadakat ve vefa örneği sergileyerek onun hizmetine devam etti. El işi yaparak geçimini teminine çalıştı. Eyüp aleyhisselam bu hastalığında da halinden şikayetçi olmadı. Rabbine sığınarak sabretti. Nebevi bir edep göstererek hastalık ve yorgunluğunu şeytana mal etti. Bu hal ayeti kerimede şöyle bildirilmektedir: "Resulüm, kulumuz Eyyub'u da an, o Rabbine, doğrusu şeytan bana bir yorgunluk ve eziyet verdi" diye seslenmişti. Çünkü şeytan Eyüp aleyhisselamın güzel haline haset edip kendisine musallat olmak istemişti. Eyüp aleyhisselamı rıza halinden uzaklaştırma hususunda bütün çabaları boşa giden şeytan bu defa şehir halkına vesvese vermeye başladı. "Aman Rahime ile görüşüp kendisine yardımcı olmayın, yoksa Eyüp'ün hastalığı size de geçer, derhal onu şehrinizden kovun" dedi. Şehir halkı da bu fesada meylederek Rahime'ye "Eyüp'le beraber burayı terk edin, yoksa sizi taşlayarak öldürürüz" diye tehdit ettiler. Rahime Hatun çaresiz kalarak Hazreti Eyüp'ü sırtına aldı ve oradan ayrıldı. Şehir dışında bir yer edindi. Eyüp aleyhisselamın altına kumlar yayıp başına taştan yastık koydu. Sonra da küçük bir kulübe yaptı ve hizmetine sadakatle devam etti. Allah'ın sabırlı peygamberi Hazreti Eyüp bu durumda bile oradan gelip geçenlere hakkı tebliğ etmekten geri durmuyordu. Eşi Rahime Hatun geçimlerini temin için şehirdeki hanımlara iplik bükmekteydi. Bir ara efendisine "Sen bir peygambersin, Allah'tan sıhhat ve afiyet istesen de bu dertleri senden alsa" deyince Eyüp aleyhisselam "Sıhhat ve afiyetle geçen günlerimiz ne kadardı?" diye sordu. Rahime Hatun 80 yıl idi dedi. Bunun üzerine Hazreti Eyüp, "Ey Rahime, şiddet ve bela zamanı sıhhat ve safa süresi kadar olmadan Allah'a şikayet etmekten haya ederim. Allah bizlere nimetler verirken ondan gelen belalara niçin sabretmeyelim?" dedi. Eyüp aleyhisselama vesvese veremeyen şeytan bu sefer hanımı Rahime Hatun'a musallat oldu. İkide bir onun önüne çıkıyor ve aklını çelmeye çalışıyordu. Rahime Hatun da bunları Hazreti Eyüp'e naklediyordu. Eyüp aleyhisselam ise hanımına "Ey hanım, o senin yoluna çıkan iblistir. Dikkatli ol, seni vesveseyle benden ayırmak istiyor" diyerek ikazda bulunuyordu. Rahime Hatun, Yusuf aleyhisselamın torunlarındandı. Kendisinde atası Yusuf'un güzelliğinden bir yansıma vardı. Civarında ondan daha güzeli yoktu. Bunun için şeytan bir gün onun karşısına yakışıklı bir kişi suretinde çıktı. "Senden daha güzel birini görmedim. Ben şu yakın köydenim. Servetimin de haddi hesabı yoktur" dedi. Rahime Hatun Rabbine sığınarak "Ben hasta olan Eyüp peygamberin hanımıyım. Ona hizmet etmekteyim. Ve ben o şerefli peygamberden başkasına asla meyletmem" dedi ve yürüyüp gitti. Rahime Hatun Hazreti Eyüp'ün yanına döndüğünde olup biteni anlattı. Hazreti Eyüp bu sözlerden sıkıldı. Hiddetle "Ey Rahime, ben sana ondan sakınmanı söylemiştim. Eğer sıhhate kavuşursam sana 100 sopa vuracağım" diye yemin etti. Eyüp aleyhisselamın hastalığı gün geçtikçe şiddetlendi. Bu durum onun peygamberlik vazifesini yapmasına mani olmaya başladı. O da yüce dergaha ellerini açtı ve "Bana gerçekten hastalık isabet etti. Sen merhametlilerin en merhametlisisin" diyerek ilahi merhametin kendisi üzerine tecelli edip şifa bulması için kalben Allah'a yöneldi.
Eyüp aleyhisselamın bu şekilde dua etmesinin sebebi hususunda tefsirlerde değişik rivayetler bulunmaktadır. Bir rivayete göre musibet müddeti uzayınca şeytan, "Ey Eyüp, hastalıktan kurtulmak istersen bana secde et," dedi. Hazreti Eyüp kalbi gayet mahzun oldu ve "Hastalıktan değil, düşmanın haris olmasından rahatsızım," deyip Rabbine "Bana bu hastalık isabet etti," dedi. Diğer bir rivayete göre kendisine iman etmiş bulunan birkaç kişi "Eğer bunda hayır olsaydı bu belaya duçar olmazdı," demişti. Nadanların bu sözleri de Hazreti Eyüp'ü son derece rencide etmişti. Diğer bir rivayete göre Rahime Hatun çaresizlik içinde kalarak yiyecek almak için elbisesini satmıştı. Eyüp aleyhisselam bunu öğrenince büyük bir üzüntüyle Rabbine iltica etti. Hazreti Eyüp'ün ifadeleri görünüşte sızlanma gibi ise de gerçekte bir dua idi. Çünkü sızlanma insanlara yapılan şikayete denir. Allah'a yöneliş bir sızlanma değildir. Rahime Hatun yiyecek aramaya çıkmıştı. Bu arada Cebrail aleyhisselam, "Ey Eyüp, bela verdim, sabrettin, şimdi de tekrar sıhhat ve nimet vereceğim," haberiyle şu emri getirdi: "Ayağını yere vur, işte yıkanacak ve içilecek soğuk bir su." Eyüp aleyhisselam ilahi emir gereğince ayağını yere vurdu. Hemen bir pınar fışkırdı. O da bu su ile yıkandı ve böylece mucize olarak iç ve dış hastalıklarının hepsinden kurtuldu. Ayet-i kerimede "ayağını yere vur" diye emredilerek mucizede bile kulun gayret, emek ve teşebbüsünün bulunmasının talep edilmesi dikkat çekicidir. Demek ki kulun sebeplere sarılmakta kusur etmemesi, oturup sadece dua ile yetinmemesi gerekir. Ayrıca duanın icap ve şartlarını da yerine getirmek lazımdır. Cebrail sıhhati iade edilen Eyüp aleyhisselamın başına Allah'ın emriyle bir taç koydu. Güzel elbiseler giydirdi. Lütuf bulutu geldi ve üstüne altın parçacıkları serpildi. Bu sırada Rahime Hatun şehirden döndü. Hazreti Eyyub'u tanıyamadı. Onun kaybolduğunu zannederek sahraya koştu. Feryat edip ağladı. Eyüp aleyhisselam seslendi: "Ey hanım, kimi arıyorsun?" "Bir hastam vardı, hayat arkadaşım idi. Bu kadar sıkıntı çekmiş iken şimdi o hazineyi yitirdim." "O nasıl bir kimseydi?" "O sabırlı Eyüp'tü, sağlıklıyken sana benzerdi." "Ey Rahime, işte o benim. Allah bana sıhhat verdi." Her ikisi de sevinçle ağlaşarak Allah'a şükürde bulundular. Eyüp aleyhisselam artık eski gençlik ve dinçliğine kavuşmuştu. Buna ilaveten Allah ona evvelkinden daha fazla mal ve evlat ihsan etti. Bizden bir rahmet ve aklı selim sahipleri için de bir ibret olmak üzere ona hem ailesini hem de onlarla beraber bir mislini bağışladık. Eyüp aleyhisselam hastalıktan afiyete kavuşmuş olarak geçirdiği ilk gecenin sabahında derinden bir ah çekti. Sebebini sordular. Dedi ki, her gece seher vaktinde "Ey bizim hastamız, nasılsın?" diye bir ses duyardım. Şimdi yine o vakit geldi fakat "Ey bizim sıhhatli kulumuz, nasılsın?" sesini duymadım. Bunun için ağlıyorum. Eyüp aleyhisselam hanımının bir hatasından dolayı sıhhate kavuştuğunda ona 100 değnek vurmaya yemin etmişti. Ancak zevcesinin ona karşı hizmet ve fedakarlığı büyüktü. Bu sebeple Allah 100 tane ekin sapından oluşan bir demetle bir kere vurulmasını kafi görerek onlara merhamet buyurdu ve şöyle emretti: "Eline bir demet sap al da onunla vur. Yeminini böyle yerine getir. Gerçekten biz Eyyub'u sabırlı bulmuştuk. O ne iyi bir kuldu. Daima Allah'a yönelirdi." Bu ruhsat, şer'i ceza ve yeminlerde Eyüp ruhsatı adıyla baki kalmıştır. Eyüp aleyhisselam yaşadığı büyük sınavdan kurtulduktan sonra 70 yıl daha tevhid inancı üzere yaşamış ve bu inanç üzere vefat etmiştir. Eyüp aleyhisselamın kabri Beseniye'de bulunmaktadır. Ona ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a teslimiyetle dolu bir hayat dileğiyle bir sonraki videoda görüşmek üzere.